Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere gördüğünüz bu uğur böceğini nasıl yaptığımı anlatacağım. Uğur böceğimizin boyu 17 santim, antenleriyle birlikte. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Arkada böyle tatlış kanatlarımız var. Papyonuyla, kulaklarıyla uğur böceğimizi bitirdik. Sizlere nasıl yaptığımı da anlatacağım. Bunun için gerekli olan malzemelere şöyle bir göz atalım. Ben Gazal Baby Coton'un X Large ipini kullandım. Nako Pırlanta'nın kırmızı ve turuncu iplerini kullandım. Alize Cotton Gold'un da siyah ipini kullandım. İçerisini doldurmak için de elyafa ihtiyacımız var. Boncuk elyaf kullanıyorum. 2 küçük göz, yardımcı iğneler, plastik yün iğnesi ve 3 milimetrelik de tığya ihtiyacımız var. Evet, uğur böceğimizin kafasını örmeye başlıyoruz. Beyaz ipimizi alıp sihirli halka yapıyoruz ve içerisine 6 sık iğne dolduracağız. İşaretimizi koyduk ve ikinci sıraya geçiyoruz. Her ilmeğin içerisine çift batacağız. 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir tek örüp bir çift öreceğiz. 12 olan sık iğne sayımızı 18'e çıkartacağız. Bir tek ördük. Diğer ilmeğin içerisine 2 seferde batıyoruz. Bir tek, bir çift ve sıramızın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Dördüncü sıramızda ise 2 tek örüp 1, 2 tek örüp diğer ilmeğimizin içerisine çift batıyoruz. 18 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Beşinci sıramızda ise 3 tek örüp bir çift öreceğiz. Ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 5. sıramızın sonuna geldik. 6. sıramızda ise 4 tek örüp bir çift öreceğiz. Yedinci sıramızda ise 5 tek örüp bir çift öreceğiz. Toplamda 36 olan sık iğne sayımızı 42'ye çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tek örüyoruz. Diğer ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar çift battıklarımız birbirinin üzerine geliyor. Sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Sekizinci sıramızda ise 6 tek örüp bir çift öreceğiz. Toplamda 42 olan sık iğne sayımızı 48'e çıkartacağız. 6 tek bir çift şeklinde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ise 9. sıramız dahil, 13. sıramız dahil toplamda 5 sıra artırma veya eksiltme yapmadan
Her ilmeğin tepesine tek seferde batarak 5 sıra düz örüyoruz. On dördüncü sıramızda ise 6 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Kesme işlemini gösteriyorum. İlmekleri önden alıyoruz. İkisini tek seferde çekiyoruz. 48 olan sık iğne sayımızı 42'ye düşürüyoruz. On beşinci sıramızda ise 5 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. 42 olan sık iğne sayımızı 36'ya indiriyoruz. 16. sıramızda ise 4 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. On yedinci sıramızda ise 3 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. 30 olan sık iğne sayımızı 24'e indiriyoruz. 1 2 3 tek ördük. Yine aynı şekilde önden ilmekleri alarak bir kesme işlemi yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Evet, 18. sıramızın sonuna geldik. Toplamda 18 sık iğnemiz var. 19. sıramızda ise 4 tek örüp bir kesme işlemiyle 18 olan sık iğne sayımızı 15'e indireceğiz. Bu arada ben içerisine elyaf doldurdum. Siz de bu aşamada doldurabilirsiniz. Şimdi örmeye başlıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tek ördük. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. On dokuzuncu sıramızı bitirdik. İşaretimizi çıkartıyoruz. Bakın burada kesme işlemi yaptım ama burayı şimdi tekrar sökeceğim. Çünkü siyah ipi takmam gerekiyor. Gövdesini öreceğiz. Tekrar ipimi takıyorum. İpimi kestim. Krem iple kestiğim ilmekleri alıyorum. Bakın şöyle göstereyim tekrardan. Krem ipim burada. Kesmem gereken ilmekleri alıyorum. Ama kremle kesmiyorum. Siyahla kesiyorum. Ve tutturuyorum. İki ucunu da birleştirelim. Açılmasın. Artırma veya eksiltme yapmadan ipimizle, siyah ipimizle ilmekleri önden alarak bakın böyle bir sıra düz örüyoruz. Önden alıyoruz ilmekleri. Yirminci sıramızda ilmekleri önden alarak bir sıra düz ördük. Toplamda 15 sık iğnemiz vardı. Artırma veya eksiltme yapmadık. Sadece renk değişimi yaptık. 21. sıramızda ise 4 tek bir artış yapacağız. 4 tek bir çift şeklinde. 15 olan sık iğne sayımızı 18'e çıkartacağız. Şimdi ise 2 tek örüp bir çift öreceğiz. 18 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkartıyoruz. 1
2 tek ördük. Diğer ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Yirmi üçüncü sıramızda ise toplamda 24 sık iğnemiz vardı. Yine aynı şekilde örüyoruz. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğin içerisine tek seferde batıyoruz. Yirmi dördüncü sıramızda ise 3 tek örüp bir çift öreceğiz. Toplamda 24 sık iğnemiz, 30 yapacağız. Artırmaya devam ediyoruz. 2 3 tek ördük. Diğer ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi ise 25. sıramız dahil, 29. sıramız dahil toplamda 5 sıra artırma veya eksiltme yapmadan her ilmeğin içerisine tek seferde batarak örüyoruz. Toplamda 5 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, toplamda 5 sıra düz ördük. İşaretimizi yukarı alalım. 30. sıramızda ise 3 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. 30 olan sık iğne sayımızı 24'e indireceğiz. Sıramızın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Otuz birinci sıramızda ise 2 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Şimdi ise kesme işlemimizi yapıyoruz. 2 tek bir kes şeklinde sıramızın sonuna kadar örüyoruz. 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldik. İçerisine biraz el yapımızı da doldurduk. Şimdi ise bir tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Bir tek örüyoruz. Bir kesme işlemi yapacağız. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi içerisine biraz daha elyaf dolduralım, tamamen kapanmadan. Son sıramıza geldik. Şimdi ise her ilmekte kesme işlemi yapıyoruz. 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşüreceğiz ve örme işlemini bitireceğiz. Zaman zaman da içerisine biraz elinizle elyaf yerleştirin. Son kesme işlemimizi de yapıyoruz. Tek seferde ilmeğin içerisinden çıkartıp keseceğiz. Şimdi ise ilmeklerimizi arkadan alarak topluyoruz. Ve çekerek kapatıyoruz. Birkaç yerinden tutturduk. Daha sonra kesiyoruz.
Evet arkadaşlar, uğur böceğimizin kafasını ve gövdesini örmeyi bitirdik. Şimdi ise diğer parçalarını örerek devam edeceğiz.